lojistik yönetimi bölümü çok parlak bölümlerden bir tanesi. Lojistik de hayatımızın böyle önemli unsurlarından bir tanesi haline geldi. Belki eskiden de böyleydi de biz bunu biraz herhalde pandemi döneminde daha mı net anladık? Yoksa ne dersiniz? Farkındalığımız yeni arttı. Çünkü bazı sağlık ürünleri, insan hayatına kumanda eden bazı ürünlerin lojistiği birinci derecede önemli olunca dedik galiba lojistik en önemli şeymiş. Hatta dedik ki her şey lojistikmiş. Veya bir başka söyleyişle lojistik her şeymiş. Evet. Zaten bizim sloganımız da bu. İşte bu slogana yola çıkarak üniversitemizin de lojistik yönetim bölümü bugün itibariyle 25 yaşında. Hakikaten. Bölüm 25 yaşında mı? Evet, çok uzun zamandır Bravo. öğrenci yetiştiriyoruz. Önce 2 senelik başladı. Yanlış biliyorsam düzeltin hocam. Üniversite 27 yaşında, Evet, bölüm doğru. ise 25 yaşında Evet, değil mi? doğrudur. Önce 2 senelik başladık 96 yılında. Sonra 4 seneliğe geçti. Şimdi de canavar gibi gençler yetiştiriyoruz sektöre. Harikaymış hocam. Peki tabii bu evlatlarımız bir niyetle tercihlerini yapıyorlar. Size geliyorlar karşınıza, diyorlar ki hocam biz buradayız. Ne yapacağız şimdi? Onlara nasıl bir eğitim veriyoruz? Nasıl hazırlıyoruz onları? Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Lojistik yönetimi bölümü veya lojistik anabilim dalı ya da lojistik endüstrisi kendi işinizi en kolay kurabileceğiniz meslek dalını size sunuyor. Ya bugün bir leasingle küçük bir araç alsanız bunu 3-5 sene içinde geri döndürebiliyorsunuz. Örneğin komik bir örnek vereceğim. Hobi drone aldınız. O drone'u gidip düğünlerde çekim olarak sunduğunuz zaman bunu yapan para çok kazanmaya kişi var. Ben başlıyorsunuz. çok rastladım hocam. Kesinlikle. Herhangi bir kurumsal firmanın deposunda erişilemez rafları o drone'la saymaya başladığınızda para kazanıyorsunuz. Şöyle bir şey de yapıyorlar değil mi? Bir program yüklüyorlar. Drone kamerasıyla kolideki QR kodu okuyor. Evet. Onun yerini tespit ediyor Evet, çok ve bunu bir hizmet gelenekselleşti. olarak da satıyorlar. Çok doğru. Gelenekselleşti zaten bu. Şimdi işin bir de e-ticaret bölümü çok gelişti. E-ticaret firmaları üniversitemize geldiğinde, şirketler üniversitemize geldiğinde ben bekliyorum ki öğrenciler ya işte bize staj imkanı sunabilir misiniz desinler. Hayır, öğrenci o e-ticaret firmasından deposunun ilgili bölümünden indirim istiyor. Yani meğersem e-ticaret firmasının ortağıymış bizim öğrenci. Bu nasıl olabilir dedim bana haber vermeden. Benim haberim bile yok. Meğersem ambarı bile yok, dükkanı bile yok, reyonu bile yok. Sadece uzak doğudan ucuza alıp depoya belli bir yere malzemeyi ambarlıyor. Yığıyor. Yığıyor. Yani amiyane deyimle. Evet, daha sonra o depodan müşteriye gidiyor. Cross dock deniyor buna. İnanılmaz bir şekilde. Ve öğrenci aslında üniversitedeyken Evet. iş yaşantısına başlamış oluyor. Kesinlikle. Ve bizim bundan haberimiz olmuyor. O yüzden de ben 4. sınıfın 2. semestrinin komple staj olması için teklif verdim bu sene. Büyük ihtimalle kabul edilecek. 2. semestr 4. sınıfın 2. semestri yani 8. semestri hiç gelmesinler okula. Zaten %80'i çalışıyor. Şimdi bir baktım öğrencilerin %80'i, %90'ı hocam biz çalışmaya başladık diye derse nasıl devam edeceğiz diye bana dilekçe vermeye başladılar. Bir dakika dedim burada bir sorun var. 2. stajı o zaman ben komple 2. semestr 4. sınıf gelmeyin kardeşim. Çalışmanıza devam edin. Ne güzel bölünmüş hocam. Akademinin tam da hedeflediği bir şey bu değil mi? Yani sonuçta hayatta karşılığı olan bir bölümden bahsediyoruz ve öğrenci daha 2. 3. sınıftayken zaten sektöre adım atmış oluyor. Evet. Ve siz de diyorsunuz ki evlatlar siz zaten sektörün içine girmişsiniz. O yüzden 4. yılınızda da sektörle daha haşır neşir olun ki kendinizi zaten bizim amacımız bu değil mi? Sonuçta evladı, çocuğumuzu, öğrencimizi oraya hazırlamaya çalışıyoruz zaten. Tabii iş sahibi mezun yetiştirmek. Amaç bu. Mezun etmek değil. Meslek sahibi genç yetiştirmek. Çok doğru. Yani input'u bunun öğrenci, çıktısı ise meslek sahibi genç yetiştirmek. Çıktısı diploma sahipli genç yetiştirmek değil. Evet. O yüzden de özellikle e-ticaretin Avrupa'da en çok potansiyel vaat eden ülke olan Türkiye başta olmak üzere e-ticaretin gelişmesiyle birlikte ve e-ticaretin de elektronik ticaretin de %80'inin lojistik olduğu gerçeğinden yola çıkarak son semestri komple staj yaptık. Bizde zaten 2 staj mecburi, 2 tane yabancı dil mecburi. Yani 2. yabancı dille mecburi. Zaten İngilizce konuşmayanın çok fazla yüzüne bakılmıyor yurt dışında. Dolayısıyla oldukça donanımlı olarak mezun oluyorlar.
Bundan da çok memnunuz açıkçası. Güzel. Hocam tabii siz hemen az önce bahsettiğiniz yabancı dil. 2 dil mecburi dediniz zaten, yani dünya ile iş yapacaksanız bir şekilde bunları biliyor olmanız gerekiyor değil mi? Şöyle, ana dilde eğitime tabii ki katılıyoruz. Tabii ki ana dilde eğitimi savunuyoruz. Fakat bugün bütün ticaret uluslararasılaşmış durumda. Evet. Neden? Çünkü şirketler çok uluslu şirketler. Şimdi ortada bir gerçek var. Bu gerçekten yola çıkarak şirketler çok ulusluysa ülkeler de çok uluslu olmak zorunda ve çok dilli olmak zorunda. Ve şu anda lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin %90'ı çok uluslu şirketler. Yani birden çok ülkede bunların tesisleri var, fasiliteleri var. Dolayısıyla öğrencilerin İngilizce bilmeleri şart oluyor uluslararası ticaret yapabilmek için. Zaten örneğin yüksek lisans doktora programının adı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi. Onun da ben başındayım. O yüzden hazırlık bölümümüz zor. Zor, gerçekten zor, çünkü derslerimiz İngilizce olduğu için hazırlık hocalarına dedik ki ya bu öğrencilerin dersi daha iyi anlamaları için biraz zorlaştırın bakalım. Bir sınayalım değil mi? Biraz şöyle şey olsun, iyi gelsinler. O yüzden de İngilizceyi iyi öğreniyorlar. Ancak ikinci yabancı dil neden mecburi? Bugün Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı ülke Almanya. Avrupa Birliği'nde İtalya'da Trieste limanı çok çalışıyor. Evet. Yani bir Almanca, bir İtalyanca, bir İspanyolca bilmenin avantajları çok fazla. Rusça bilmenin. Hindistan geliyor. Hindistan'ın nüfusu Çin'i geçti. Evet. Hindistan geliyor. Müthiş bir tüketim toplumu değil mi? Hintçeden bahsedeceğiz. Yani geçtiğimiz yıllara kadar Arapçadan bahsederken insanlar ya nasıl yani falan diyorlardı. Şimdi Hintçe geliyor. Şimdi Hintçe geliyor. Yani Çin diğer ülkelerde yaptığı faaliyetlerde Çinlileri çalıştırıyor. O yüzden de çok enteresan işler oluyor. Yani bir taraftan da uzak doğu dillerine karşı yavaş yavaş sıcak bakmakta fayda var. Bu konuda sizin adımlarınız var mı hocam? Tabii bizde de 15 tane ikinci yabancı dil öğretiliyor. Sorumu geri aldım. Estağfurullah. Üniversitemizde. O yüzden de öğrencilerimizi özellikle Almanca'ya, İspanyolca'ya yönlendiriyoruz. Güzel. Daha çok. Hocam peki burada tabii özel bir bölümden bahsediyoruz. Gençler bu arada hocamı dikkatle dinliyorsunuzdur eminim ama tekrar etmekte fayda görüyorum. Hakikaten hayatta karşılığı olan bölümleri okumanızda büyük fayda var. Gönlünüzden başka şeyler de geçiyor olabilir ama bir şekilde de hayatınızı kazanıyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla üniversite hayatı sizin için bir zaman kaybına dönüşmemesi gerekiyor. Bunun hayatta bir karşılığının olması gerekiyor. İşte değerli hocamın Erkut Akkartal'ın söylediği gibi eğer lojistik yönetimi bölümünde okursanız zaten okurken bir şekilde hayata atılıyorsunuz, işe başlıyorsunuz ve paranızı kazanabiliyorsunuz, bağımsızlığınızı kazanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu noktaya dikkat etmenizde büyük fayda olduğunu söylüyorum. Staj uygulamaları sizin bölüm için o zaman çok önemlidir diyebilir miyiz hocam? 2 tane stajımız mecburi. Aslında baktığınızda öğrencinin organizasyonel kabiliyetini geliştirmesi için üniversite yılları çok ideal yıllar. Şimdi herhangi bir kurumsal şirkete müracaat ettiğinde öğrenci, şirket İK yetkilisi artık ne biliyorsun diye sormuyor. Ne yapabilirsin diye soruyor. O yüzden benim öğrenci arkadaşlardan ricam organizasyonel becerilerini güçlendirebilecekleri bölümleri seçsinler. Şimdi lojistiğin organizasyonel tarafı tedarik zinciri yönetimi. Yeni adıyla değer zinciri yönetimi. Dolayısıyla öğrenci kulüplerine üye olarak üniversitenin kendilerine sunduğu bilişsel faaliyetlerin yanında organizasyonel becerileri de kendilerine sunabilecek bölümlere giderek öncelikle yapabilmeyi öğrenmek. Çünkü bilmekle yapabilmek arasında fark var. Evet. Yapabilmeyi öğrendiklerinde, herhangi bir şeyi organize etmeyi öğrendiklerinde lojistiğin organizasyonel tarafı olan tedarik zinciri yönetimini çok daha iyi başaracaklar. O yüzden de Yeditepe Üniversitesi en büyük avantajı organizasyonel beceriyi arttırmak için çeşitli kongre, seminer, sempozyum, paneller düzenliyor. Öğrenci kulübü var. Bizim lojistik kulübümüz bugün bir marka. Yani Yeditepe Üniversitesi Lojistik Kulübü diye internete girildiğinde her sene düzenlediği bir uluslararası kongre var. Şirketleri okula çağırıyor. Okuldan şirketlere ziyarete gidiyoruz. Şirketlerle bazı protokoller yaptık. Şunu söyleyebilirim. Kendi sektörüyle en çok iç içe olan üniversitelerden bir tanesi Yeditepe Üniversitesi Lojistik Bölümü. Bu yüzden de öğrencilere 2. sınıftan itibaren organizasyonel becerilerini kazandırmaya çalışıyoruz bilişsel becerinin yanında. Şimdi markalı dersler var.
Girebilir miyim Nedir o hocam? konuda? Tabii tabii lütfen. Markalı derslerde şirket bizzat gelip 3 saatin 1 saatini kendisi anlatıyor. Türkiye'de en önemli 2 şirketten teklif aldık 3 sene önce. Bir tanesiyle de yaklaşık 8 senedir çalışıyoruz. 3 saatin 1 saatini geliyor direkt kendisi anlatıyor. Dersin adı şirketin markası. Şirketin Ne markası. paylaşıyorlar orada hocam? Şimdi her hafta bir departman müdürü geliyor. Bir hafta lojistik departmanı geliyor. Bir hafta İK departmanı geliyor. Yapmakta olan işi paylaşıyorlar. Şimdi biz tabii üniversite hocası olarak vaktimizin büyük bölümünü okulda geçirdiğimiz Tabii, için akademide geçiyor öğrenci daha çok işi yapmakta olandan dinlemek istiyor. Ha, sahayı öğreniyor. O yüzden hocalarımızın çoğu part-time hoca. Yarı zamanlı, kadrolu değil. Olmasın da zaten. Evet. O yüzden öğrenci bu konuda çok şanslı. Bir de şirketler çok akıllı davranmaya başladılar. 2. 3. sınıftan itibaren yoklama alırken öğrenciyi orada Seçiyor değil mi Seçiyor. onu? Tabii. seçiyor. Gelecek Radarını alıyordur hemen onu hocam. 4. sene diyor ki ben seni 2. sınıftan tanıyorum diyor. Ben bile şaşırıyorum. Bu sefer ne yapıyor? Mülakata bile almadan mezun olunca sen hadi bakalım gel bize Çok diyor. güzel. Çünkü 2. sınıftan itibaren tanımaya başlamış artık öğrenci. Akademide arzulanan şeylerden bir tanesi de budur zaten değil mi hocam? Yani İK insan kaynakları çok kabuk değiştirdi. Gerçekten çok kabuk değiştirdi. Son 2 senedir en az 7-8 tane şirket, yani biz onlara giderken onlar bize gelip ya biz derse gelelim, derse katkıda bulunalım, kendimizi anlatalım. Aslında amaç farklı, amaç öğrenci avlamak, headhunter'lık yapmak. Doğru. Çok enteresan. İki tarafında kazanacağı, hatta üç tarafında kazanacağı bir şey Tabii bu. Akademi ki. kazanıyor, öğrenci kazanıyor, şirket kazanıyor. Tabii ki düşünce yapısı profesyonelleştikçe her şey daha güzel oluyor. Harika. Hocam Erasmus'tan da son dakikada bahsedelim dilerseniz. Tabii ki. Ben aynı zamanda Erasmus koordinatörüyüm. Önce kendim gittim. 10 sene önce Erasmus'la. Önce Çekya'ya Bakayım ne gittim. oluyormuş diye. Evet. Tabii. Çekya'da College of Logistics var. Daha sonra da In Holland Üniversitesi'ne, Alkmaar'a gittim. Orada lojistik bölümünde dersler verdim. Verdiğimde ortaklıklar yaptım. Şimdi her sene en az 4 tane öğrencimi Almanya, Avusturya, Belçika'yı çok seviyorum. Ben de 11 yaşında gitmiştim. Hayatım değişmişti. 11 yaşta, evet. İnanılmaz bir şey. Güzelmiş. Yani. O zaman Soğuk Savaş devam ediyor tabii. Belçika, Almanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Avusturya gibi ülkelerde ortak olduğumuz 8 tane üniversite var. Fazla değil. Öğrenciler 100 üstünden 60 ortalamayı tutturduklarında 2. sınıftan itibaren gitmeye hak kazanıyorlar. 4,5 ay gidiyorlar. Orada aldıkları 6 ders buradaki 5 derse sayılıyor. Ve döndüklerinde benden daha iyi İngilizce konuşuyorlar. Büyük bir imkan Hocam yalnız o öyle telaffuz edilmiyor, böyle telaffuz ediliyor. Benim de kendimi güncellemem gerekiyor. Yaparlar. O yüzden çok fazla sıra da yok Erasmus eğitimine gitmek için. Yani çok büyük fedakarlıklar yapmak zorunda kalmıyorlar. Zaten devlet 2.000 euro para veriyor. Gitmeden önce 1600, Evet. 5 dersin 3'ünü başarınca 400 euro daha veriyor. Bugün size hayatınızın hiçbir döneminde 2.000 euro vermeyecekler. Ne olur git diye. Yani ne olur git diye 2.000 euro para Üstüne veriyorlar. para veriyorlar gibi bir şey. Anladım hocam. O yüzden gerçekten öğrenciler bence Harika. çok şanslı. Hocam 30 saniyede mezunlarla ilgili ne söylersiniz? Onlara bir güncelleme eğitimleri veriliyor mu? Artık biliyorsunuz Evet, buna da tabii ki. ihtiyaç var çünkü. Üniversitemizde Mezunlar Derneğimiz var. Aynı zamanda bizim lojistik kulübünün bir veri tabanı var. Şöyle söyleyeyim, mezunlarımız bir lojistik şirketinin herhangi bir departmanında veya herhangi bir şirketin lojistik departmanında çalışmak üzere donanım sahibi oluyorlar. Bir de konuşmamın girişinde söylediğim gibi işinizi en kolay kurabileceğiniz sektör lojistik sektörü. Taşımacılık sektörü, yanında depolama da var, artık yanında satın alma da var. Yani lojistiği ayakta tutan 3 sacaya tedarik, depolama, dağıtım olarak görürsek sadece taşımacılık değil, bunun satın alma ve depolama ayağı da mevcut. Hocam bu işte para var mı? Gayet tabii. Olmaz mı? En kolay para kazanabileceğiniz meslek. Bölümlerden bir tanesi. En kolay para kazanabileceğiniz meslek. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.